Hepimizin aklında o malum soru değil mi? Ya bana çıkarsa? Milli Piyango, tek bir biletle hayatınızı baştan aşağı değiştirme hayali. Çok cazip. Ama peki bu vaadin arkasında gerçekten ne yatıyor? Gelin bu bölümde şans oyunlarının görünmeyen yüzüne bakalım. Hem şaşırtıcı rakamlara hem de o büyük ikramiyeyi kazananların, evet o talihlilerin yürek burkan gerçek hikayeleri. İşte şimdi tam da bu konunun kalbine iniyoruz. Her hafta milyonlarca insan küçücük bir kupona umut bağlıyor. Peki bu oyun gerçekten adil mi oynanıyor, yoksa bizim göremediğimiz sistematik bir sorun mu var? Bu soru bütün analizimizin temelini oluşturacak. Ekranda sadece bir sayı görüyorsunuz. 129. Kendi başına çok bir şey ifade etmiyor gibi durabilir. Ama inanın, birazdan anlatacaklarımla birlikte bu sayı bütün resmi değiştirecek. Evet, yanlış duymadınız. Dile kolay, tam 129 çekiliş boyunca çılgın sayısal lotoda 6 bilen ya da 5+1 tutturan tek bir kişi bile çıkmamış. Haliyle bu durum artık şans kelimesiyle açıklanacak bir şey olmaktan çıkıyor ve akıllara çok daha ciddi sorular getiriyor. Şimdi gelin işin biraz daha derinine, yani matematiksel ve sistemsel tarafına bakalım. Piyango özelleştirildikten sonra ne oldu da böyle oldu? Bu 129 çekilişlik akıl almaz seri bize ne anlatmaya çalışıyor? Şu zaman çizelgesi durumu çok net ortaya koyuyor aslında. Bakın, süreç 2020'de başlıyor. Sistem önce varlık fonuna, oradan da özel bir şirkete devrediliyor. Ve o yıl inanılmaz ama tam 65 çekiliş yapılıyor ve büyük ikramiye bir kez olsun sahibini bulmuyor. Ertesi yıl 2021'de bir 64 çekiliş daha. Sonuç yine aynı. Yani özetle 100 milyonlarca liralık o devasa ikramiye yeni sistemde sürekli devrediyor ama bir türlü kimseye yar olmuyor. İşte bu alıntı durumu ne kadar net özetliyor değil mi? Kaynaklar diyor ki vatandaşın umutları resmen bir kandırmacıya döndü, sistem şeffaflığını tamamen kaybetti. İnsanlar artık kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu düşünmeye başladı. Tamam, buraya kadar kazanmanın ne kadar zor olduğunu, hatta imkansıza yakın olduğunu konuştuk. Ama şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirelim. Diyelim ki o akıl almaz şans size güldü ve büyük ikramiyeyi vurdunuz. Hayatınız bir anda peri masalına mı döner, yoksa tam bir kabusa mı? İşte bu bölümde o şanslı denen talihlilerin gerçek ve çoğu zaman trajik hikayelerine odaklanacağız. Görecekleriniz paranın mutluluğu satın alamayacağının, hatta bazen mutluluğu tamamen yok ettiğinin en acı kanıtları olacak. Sırada gerçekten akıl sır erdirilemeyecek bir hikaye var. Sivaslı Kudret Şendil. Bir değil, iki değil, tam 4 kez büyük ikramiye kazanmış biri. Peki bu kadar şanslı bir adam bugün nerede, ne yapıyor dersiniz? Onun hayatı, şansın ne kadar kaypak bir şey olduğunun canlı kanıtı gibi. Yani Kudret Bey'in hayatı resmen bir kısır döngü. Şöyle düşünün, ikramiyeyi kazanıyor, parayı lükse, eğlenceye, gece hayatına harcıyor ve hop bir bakmışsınız yine başladığı yerde, o tek gözlü gecekonduda kağıt toplarken. Ve işin inanılmaz tarafı bunu bir değil, iki değil, tam 4 kez yaşıyor. İnsan gerçekten hayret ediyor, sanki hiçbir şeyden ders almamış gibi. Gelelim bir başka trajik hikayeye. Hamallık yaparak hayatını kazanan Fuat Özdemir'in hikayesi. 2014'te bir anda milyoner oluyor ama o para ona ve ailesine huzur değil, sadece acı getiriyor. Fuat Özdemir'in çöküşü o kadar hızlı oluyor ki, önce patronu onu dolandırıyor, yardım istediği mafya elindeki parayı alıyor, geriye ne kaldıysa pavyonlarda eziyor ve sadece bir yıl içinde siroz teşhisine rağmen içmeye devam ederek hayata veda ediyor. Yani serveti kelimenin tam anlamıyla onun sonu oluyor. Gördüğünüz gibi bunlar tekil, istisnai olaylar değil, tam tersi, neredeyse bir kural haline gelmiş yıkıcı bir modelin parçaları. Hadi gelin diğer talihlilerin de nasıl benzer kaderleri paylaştığına bir bakalım. İşte bu tablo aslında her şeyi tek bir bakışta özetliyor. Gelin birkaçına bakalım. Mesela marangoz Osman Kaplan. Adam 2 kez büyük ikramiyeyi kazanıyor ama sonu ne oluyor? Hapis ve yoksulluk. Ya da çiftçi Ahmet Sarı. Parayı lükse harcıyor, ailesi onu terk ediyor ve sonunda bir huzur evinde yapayalnız ölüp gidiyor. Ayakkabı boyacısı Mustafa Savgan'ın hikayesi de farklı değil. Dolandırılıyor ve o da boya sandığına geri dönüyor. Yani görüyorsunuz, sanki bir kural gibi. Piyango bu insanlara mutluluk değil, adeta bir yıkım reçetesi sunmuş. Belki de en can alıcı uyarı bu sözlerin sahibi eski talihlilerden Ayhan Yalçınkaya'dan geliyor. Bir zamanlar memurken büyük ikramiye çıkınca işini gücünü bırakmış ama her şeyini kaybettikten sonra şimdi etrafındakilere aman bilet almayın diye öğüt veriyor. Ben canlı örneğim diyor. Bana hayrı olmadı, size ne hayrı olacak ki?
Bütün bu hikayelerden, bu rakamlardan sonra belki de şans kelimesinin ne anlama geldiğini bir daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o biletin bize sunduğu hayalle gerçekte getirdikleri arasında sanki kocaman bir uçurum var. İşte bu slide tüm konunun en net özeti. Piyango bize ne satıyor? Finansal özgürlük, yepyeni, daha iyi bir hayat ve sonsuz mutluluk hayali. Peki bu hikayelerde gördüğümüz gerçek ne? Borç batağı, en sevdiklerin tarafından aldatılmak ve sonu trajediyle biten bir yıkım. Hayal ve gerçek arasındaki makas bundan daha fazla açılamazdı herhalde. Ve işte yine en baştaki soruya dönüyoruz. O küçük kağıt parçasını alırken kurduğumuz pembe hayaller bu acı gerçeklerin karşısında ne kadar dayanabilir? O biletin bedeli sadece cebimizden çıkan birkaç lira mı yoksa çok, çok daha fazlası mı? Karar sizin.